Frezleri anlattım. Şimdi bir de üzerlerinde bantlar görüyorsunuz. Bunu defalarca göreceksiniz. Bunlar renkler var. Mesela siyah, yeşil, sarı. Genellikle diyorum, her zaman değil. Bazı markalarda bazen değişik olmakla beraber ama frezlerde ben hiç farklı görmedim. Açık renge doğru gittikçe Gren sayısı, Gren dediğimiz ne? Üzerindeki partiküllerin, elmas partiküllerinin büyüklüğü azalmaya başlıyor ve sayı artıyor. Mesela şu sarıya dikkat ediyor musunuz? Sarı olan neredeyse pürüzsüz gibi. Bu sarı mesela daha yüzeyi parlak hale getirir ama yüzeyden çok az aşındıran bir frez. Siyah en çok, coarse diye geçer bunlar, en çok aşındıran. Yeşil ondan bir ufak azı, mavi biraz daha az aşındıran. Kırmızısı var, sarısı var. Beyaz bantlı olanlar da var bu arada. Bu şekliyle ilerliyor. Bütün kullanacağınız frezlerde. Parlatma lastikleriniz olacak ileride. Mesela onda da koyudan açık renge doğru. Kahverengi, yeşil, sarı diye gideceksiniz. Beyaz, pembe vesaire. Gittikçe parlatma sırası ya da kullanım sırası gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi biz siyahla veya yeşille yapıyoruz. Siz plastik diş kestiğiniz için yeşil de işinizi görür. Siyah fazla da gelebilir. Ben şimdi siyahla başlayacağım ama siz yeşili kullanabilirsiniz. Şimdi preparasyon şu demek. Bu dişte bir küçültme işlemi yapacağız. Hazırlayacağız bu dişi. Daha sonra bir kaplama yapacağız üzerine. Kron yapacağız. Bunun için her bölgesinden belli miktar bunu küçültmem lazım. Yapacağımız akrilik jaket kron için konuşacaksak insizalinden 1,5 milim aşağı yukarı ve diğer bölgelerinden de birer milim civarında bir redüksiyon yapmamız yeterli olacak. Ve yine basamaklar, marjinlerde de 1 milim kalınlığında bir shoulder basamak istiyoruz sizden. Basamak tipleri, çeşitleri var. Onları sonra görürsünüz. Sonra tekrar yani bu frezde yapılacak, yani shoulder basamağımızı biz bu frezde yapacağız şimdi. Öncelikle dişinizin kolesinin sınırlarını çizmeniz size faydalı olacaktır. Kolesini çizmemiz lazım. Bitim kenarlarımızın nerede olacağını. Bu biraz eğik gömülen bir diş. Şurada hani normalde singulum'un altında şurası sınırımızın daha iyi görünmesi lazım ama görebiliyor musunuz çizdiğimiz yerleri? Şimdi burayı çizdikten sonra orası bitim kenarım olacak benim. Öncelikle birer milim, 1,5 milimetre dedik ama neye göre ayarlayacağız 1 milim alıp almadığımızı? Elinizdeki frezin çapına göre ayarlayabilirsiniz. Mesela bu frez belki 1,4 milimetredir ama şu 1'dir aşağı yukarı diye düşünüyorum. Ya da belki evet 1'e benziyor. Dişin düzlemleri var bakın. İlk başta şu açıyla yaparsam daha net görülecek. Hafif dik çıkıyor. Bu plastik diş tam ideal gibi değil ama yonttuğunuz dişlerden hatırlayın. Biraz daha düz çıkıyor. Sonra şöyle dönüyor ya. Her bir düzlemi kendi içine düşünmeniz lazım ama marjinden çok az uzak kalacağız. Yani bitim kenarından çok az uzak kalacağız. Frezimizin ucu gömülecek kadar, yani çok abartmadan miktar kaldıracağız. Aynı şeyi bu açıdan yine diyeceğiz. Şimdi bu olukların sayısı, adedi çok önemli değil. Ya bunu şöyle tutsam da aslında çok önemli değil. Genelde dikini açıyoruz ama şöyle tutsam da çok önemli değil. Burada önemli olan nokta ne kadar alacağımızı bize gösteriyor olması. Mesela rond freziniz 1 mm çapında rond frez alıp onunla da delik yapabilirsiniz o frez çapınca. İnsizalden de biraz daha fazla almak istiyorum. 1,5 mm almam gerekecek. Daha kalın frezimi takayım. Ama şunu yapabilirsiniz. Yani aynı frezde de yapabilirsiniz. Normal frez çapından biraz daha fazla gidersiniz. O da bir seçenek. Şimdi işin zor olan kısmı bu delikleri kaybederken her defasında eliniz takılarak oradan yine daha fazla alırsanız burada düz bir yüzey elde edemezsiniz. Şimdi şu yüzeyden geçerken çizdiğimiz deliklerin parlamasın diye deliklerin dip kısmını şu anda kurşun kalemle işaretliyorum. Alırken orayı aldığım anda işlemin bittiğini gösterecektir.
Şimdi buradan bunları birleştirirken, alırken çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü yine çukurdan da alırsanız, etrafından da alırsanız o zaman dalgalı bir yüzey yapacaksınız ki bir dalgalı bir yüzey istemiyoruz. Sonrasında öncelikle şu boyunu azaltalım. Ayarladığımız noktaya boyunu getirelim. Şöyle gösteriyorum. Bakın şurayı birleştireceğim şimdi. Şimdi boyu kısaldı dişimizin. İstediğimiz kadar. Diğer bölgelerin redüksiyonuna başlayacağız. Yalnız bakın dikkat ettiyseniz meziyal ve distale aynı işlemi yapmadım. Neden? Meziyal ve distalde diş genişleyerek çıkıyor zaten. Şimdi şu bölge bizim undercut dediğimiz bölge oluyor. Yukarısı daha geniş. Biz buna yukarıdan bir kron oturtabilmemiz için tabanı en geniş, yukarı gittikçe daralan bir formatta bir şey yapmamız lazım. Bunu yaptığımız anda o zaman ancak düzgün bir yüzey elde etmiş oluyoruz. O zaman bir kron onun içine oturabiliyor. Yoksa oturma şansı yok. Dolayısıyla burada 1 mm 2 mm hesabı yapamayacağız ve bu parça tamamen gidecek. Sadece burada 1 mm kalınlığında basamağımızı yapacağız biz. Ve tabana doğru, izlere doğru daralan bir açıda yapmamız lazım bunu. Çalışırken dikkat etmeniz gereken nokta, şu parmaklarımı görüyor musunuz? Hep destek alıyorum. Bu desteği almazsanız, bunu böyle yapmaya çalışırsanız ki asla yapamazsınız. Baskı uygulayamazsınız, kaçar. Döner, yerinde stabil tutamazsınız. Tutacaksınız, sabitleyeceksiniz. Sonra bunu ufak ufak bir robotik kol gibi düşünün. Ufak ufak hareketlerle burada basamak yapmak için mesela sadece direkt basamağa odaklanarak bunu girerseniz eğer, şurayı sadece şöyle göstereyim. Evet. Şu açıyla tutup direkt basamağı oluşturmaya çalışırsam o zaman burada işte yine bir undercut noktası bırakmış olacağım. Undercut'ın ne olduğunu çizerek daha sonra da gösteririm. O noktayı bırakırsam da üzerine gelecek kron yine oturmayacaktır. Dolayısıyla yavaş yavaş çalışıp istediğim eğimde ilerliyorum. O şekilde basamağı oluşturmam gerekiyor. Beş derece bir taraftan, 5 derece bir taraftan. Toplam 10 derece gibi. Onu mümkün mertebe frezimi o açıyla tutuyorum. Ve yavaş yavaş çizdiğim çizginin içine doğru da ilerliyorum. Bakın hatırlıyor musunuz? Burada siyah çizgiler çizmiştik. Bakın onlar gitti şu anda. Gingival üçlüdekiler. Şurada görüyor musunuz? Yaklaşık 1 milimetrelik bir basamak var. Diş bittiği yerden sonra alçı modelin üzerine gelmeden bir genişlediği bir yer var. Görebiliyor musunuz? Şurası. Şurası kalemin hemen altında olan yer. Yavaş yavaş basamağımı da oluşturuyorum. Şimdi bu basamağı çepeçevre dümdüz oluşturmayacağız arkadaşlar. Genelde öyle bir hata yapıyorsunuz. Nasıl servikal sınırımız neyse, kole sınırımız neyse bizim basamağımız da onunla beraber alçalacak, yükselecek. Yani labialde yine hafif böyle dairesel
olacak. İşte mezyal ve distallerde yine biraz yükselecek diş etiyle beraber. Yani nasıl dişlerde nasıl yapıyorsak moderasyonda bunda da öyle. Sonra burayı birleştireceğim. Dediğim gibi burayı birleştirirken çok dikkat etmeniz lazım yüksek noktalardan almaya. Yoksa bu çok şey gider. Hemen uzaklaşır. O yüzden mesela hafif şöyle ilk başta şöyle de biraz alabilirsiniz. Keskin kenar köşeleri hiç sevmeyiz biz preparasyonlarda. Keskin yer bırakmayacağız. Hep yuvarlatacağız. Bakın şu yaptığım ilk oluğun şeyi geçmedi bile, bak izi duruyor, görüyor musunuz? Aslında geçmeliydi. Demek ki her defasında ben biraz daha süresi oraya kaptırdım. Bakın serkal çizgiye dikkat ediyorum. Onunla yükseliyorum. Ve serkal çizgi içine doğru yavaş yavaş 1 milimetrelik. Şimdi mesela artık burası da bir yerden baktığımızda hemen hemen düz oldu. Şimdi o 2-5 derece açılandırmayı da biraz vermem lazım. Bir de mezyal ve distal basamaklarımı oluşturmam lazım serkal çizgi kurvatürüne uygun şekilde. Çepeçevre basamağımız aynı kalınlıkta olacak. Şimdi bu da lobut fres. Yani biraz daha büyüğünü ben tercih ederim ama singulum tarafını, palatiner tarafını kesebilmek için bu daha uygun oluyor. Orada çünkü hafif bir iç bükeylik vermek istiyoruz. Singulum'u biraz aşağı indiriyoruz lingvale doğru. Servikale doğru daha doğrusu. Şimdi çepeçevre dişimi bir artık inceleyebileceğim noktaya geldi. Şimdi hafif insizere doğru daralma var, görüyorsunuz değil mi? Diş koleden çıktığı noktadan biraz daha daralarak insizere geliyor. Hemen çepeçevre öyle olması lazım. Tam tepeden baktığımızda şu gördüğünüz basamağın en iç kısmını kurşun kalemle boyadığınızda ve tam bir gözünüzü kapatıp şöyle baktığınızda bütün o çizgiyi görmemiz lazım. Çizdiğimiz bütün yerleri görmemiz. Göremiyorsak o içte kalıyor demektir. Ama şimdi bu boyadığımız şeyin kalınlığıyla çok alakalı olduğu için ve gözlerimizin bakışıyla alakalı olduğu için biraz subjektiftir ama bize şey verir.
Bir de hani kendi gözümüzle bakacağız. Şu açıdan bakacaksınız. Mesela şöyle bakacaksınız. Meziyal distalde var mı undercut göreceksiniz. Şöyle bakacaksınız. Bukkalde, lingualde var mı göreceksiniz. Undercut'ım yok ama bazı yerlerde basamağım çok ince olmuş. Şimdi onları ayarlayacağım. Şimdi sivri köşeleri de yuvarlatacağız dedik. Mesela şu köşe çok sivri. Değil mi? Onu birazcık aynı şekilde şuralarda da sivri alan bırakmamaya gayret ediyoruz. Evet. Şimdi yine çepeçevre bir gösterelim. Bukkalden görüyorsunuz. Şöyle. Şimdi de mezyalden veya distalden görüyorsunuz. Bir de insizalden göstereyim. En azından bunda parlama olmadan şu basamakları göstereceğim. Basamaklar görünüyor. Şu siyah bir çizgi var, görüyor musunuz? Hemen onun dışında beyaz dişin çeperi var. Görebildiniz mi? Orası işte basamağımız, aşağı yukarı hemen hemen her yerde eşit kalınlığa yakın. Şimdi bu bir bitmiş santral diş preparasyonu. İstersek hani yüzeyi biraz daha pürüzsüz olsun istersek kırmızı kuşak bir frez alıp çepeçevre bütün bölgelerden tekrar geçebiliriz. Tabi bunu yapması bu kadar kolay olmuyor her zaman. Frez bazen giriyor, bazı yerleri deliyor. O yüzden hep kontrollü çalışmanız lazım ve parmağınızı dediğim gibi sabitlemeniz lazım. Bakın angulurva böyle tutulur. Yani kalem gibi bir tutuş ama hep sabitlenir. Ağız içinde de böyle. Hastada kesim yaparken de ağız içinde sert bir yerden yine destek almak zorundasınız bunu yaparken. Buradaki avantajımız, bunu istediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz. Hastanın biz kafasını böyle oynatamıyoruz. Yani mesela ben bunu böyle alıyorum. Hastada bunu yapmak çok zor yani. Böyle bir hareket yapmak çok zor. Sivri kenar köşe bırakmıyoruz dedim. Onları da şöyle bir son